Bugünkü bölümde Amerika'nın en gizemli petrol ailelerinden biri olan Dini Hanedanı'nın katmanlarını aralıyoruz. Hikayeleri, Kaliforniya'nın ilk büyük petrol kuyusunu açarak hem güç hem servet bakımından akıl almaz bir yükselişe geçen madenci ve iş insanı Edward Doheny ile başlıyor. Ancak Greystone Malikanesi gibi gösterişli mülklerin ve Dini Göz Enstitüsü'nün kurulması gibi hayırseverlik başarılarının ardında çok daha karanlık bir taraf bulunuyor. Edward'ın oğlu Ned Doheny'nin karıştığı gizemli cinayet-intihar olayı yüksek sosyetede şok etkisi yaratırken, ailenin Teapot Dome skandalına bağlanması miraslarına uzun süre silinmeyecek bir gölge bırakıyor. Dini ailesinin hem dikkat çekici hem de trajedi dolu destanının saklı sırlarını ve kalıcı etkisini anlamak için bu yolculuğa birlikte çıkıyoruz. Yeni zenginden eski zengine geçiş hikayesi arıyorsanız, petrol sahaları, göz kamaştıran malikaneler ve sınıf atlamaya kararlı bir aile üzerinden daha iyi bir örnek bulmak zor. 1900'lerin başındaki Kaliforniya'yı düşünün. Petrol ve madencilik bir gecede servet yaratıyor. Hearst gibi isimler, altın ve gümüş patlamalarından kazandıkları servetlerle Amerikan elitinin yeni yüzü haline gelirken, aynı dönem Edward Doheny de yerin altındaki kara altını bularak sahneye çıkıyor. Los Angeles'ta 1892'de açtığı küçük ama tarihi önemi büyük petrol kuyusu, şehrin kaderini değiştiren bir petrol akımını başlatıyor. Ardından Meksika'daki dev yataklara açılması servetini inanılmaz boyutlara taşıyor. Bu yükseliş onu tipik bir yeni para örneğine dönüştürse de elde ettiği zenginliğin büyüklüğü doğal olarak saygı uyandırıyor. Fakat servet tek başına eski para dünyasına giriş bileti değil. Bu kapı ancak hayırseverlik, stratejik gayrimenkul yatırımları, kültürel himaye ve doğru ailelerle kurulan evliliklerle aralanabiliyor. Bu yöntem, yüzyıllardır Avrupa aristokrasisinin kullandığı bir formül. Amerika'da ise Carnegie ailesinin kütüphaneleri, Mellon ailesinin sanat koleksiyonları, Vanderbilt ailesinin malikaneleri gibi örneklerle kendini gösteriyor. Doheny ailesinin bu formülü nasıl uyguladığına bakalım. Öncelikle Edward ve eşi Carrie'nin desteğiyle kurulan Doheny Enstitüsü dikkat çekici bir hayırseverlik adımıydı. Bu enstitü tıbbi araştırmaları ve Katolik hayır kurumlarını destekliyordu. Yani servet yalnızca lüks yaşama değil, toplum yararına da akıyordu. Bu, yeni zenginlerin prestij kazanmak için her zaman attığı önemli bir adımdı. Carrie Doheny ayrıca nadir kitaplar konusunda ciddi bir koleksiyoncu oldu. Koleksiyonunda Batı matbaacılığının en değerli eserlerinden biri olan bir Gutenberg İncil'i bulunduğu söyleniyordu. 1980'lerde koleksiyonun toplam değeri milyonlarca dolar olarak hesaplandı. Bu tür koleksiyonlar genellikle büyük kurumlara ödünç verilirdi ve Doheny ismi prestijli kütüphanelerde görünmeye başlardı. Huntington, Carnegie gibi koleksiyonerlerin yaptığı şeyle tamamen aynı çizgideydi. Ailenin yükselişindeki en büyük adımlardan biri de gayrimenkuldü. Edward, oğlu Ned için 1928'de Greystone Malikanesini yaptırdı. O dönem için 3 milyon dolara mal olan bu yapı, Beverly Hills'in en görkemli mülklerinden biri haline geldi. Amerika'da Vanderbilt malikaneleri neyse, batı kıyısında Greystone'da o anlama geliyordu. Ek olarak aile, 1890'lardan beri sahip olduğu Doheny Malikanesi ve Büyük Doheny Çiftliği ile zaten geniş bir toprak gücüne sahipti. Bu tür mülkler, yalnızca zenginliği değil, aynı zamanda kalıcılığı ve statüyü simgelerdi. Toplumsal kabul için bir diğer klasik yöntem, evlilik bağlarıydı. Ned Doheny'nin bir demiryolu yöneticisinin kızı Lucy Smith ile evlenmesi tam da bu nedenle önemliydi. Böyle bir evlilik, güçlü ailelerin birbirine bağlandığını gösterir ve yeni zengin bir ismin eski seçkinlerin arasına işlenmesi anlamına gelirdi. Medici ailesinin evlilikle ittifak kurma yöntemiyle aynı mantık diyebiliriz. Dini ailesinin bir diğer güçlü tarafı ise kültürel ve eğitimsel kurumlara verdiği destekti. Özellikle Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne yaptıkları katkılar ve USC bünyesinde inşa edilen Doheny Kütüphanesi, bu desteğin en güçlü sembollerinden biri oldu. Bu kütüphane sadece bir bina değil, ailenin saygınlık inşası stratejisinin bir parçasıydı. Rockefeller, Guggenheim gibi ailelerin kültürel yatırımlarını andırıyordu. Ancak hiçbir yükseliş sorunsuz değildir.
Dini ailesi de bunun acı örneklerini yaşadı. Gizemli cinayet intihar olayı, dönemin en büyük siyasi yolsuzluğu olan Teapot Dome skandalındaki rolleri ve ardı arkası kesilmeyen olaylar, bu şaşalı imajın her zaman göründüğü kadar parlak olmadığını gösteriyordu. Hikayelerinin gölgesi asla silinmezdi. 1920. yılların başında patlayan kötü şöhretli Teapot Dome skandalı, temelinde donanmaya ait petrol rezervlerinin gizli ödemeler karşılığında özel şirketlere verildiği bir rüşvet ağıydı. Edward L. Doheny de bu olayın tam merkezinde yer almıştı. Başkan Warren Harding döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Albert Fall'a $100.000 bir kredi verdiğini itiraf etti. Bu ödeme kamuoyunda apaçık bir rüşvet olarak görüldü. Doheny sonunda ceza almadan kurtulsa da skandal büyük bir halkla ilişkiler felaketine dönüştü. Kıyıdan kıyıya gazeteler bu olayı manşetlere çekti ve Doheny soyadı siyasi yolsuzluğun bir kısa adı haline geldi. Yeni zengin bir hanedandanın taşıdığı bu damga, tıpkı DuPont ailesinin kendi anlaşmazlıklarının başarılarının önüne geçmesi gibi ailenin silmekte zorlandığı bir gölgeye dönüştü. Trajedi bununla sınırlı değildi. Edward'ın oğlu Ned, 1929'da Greystone malikanesine taşındıktan sadece aylar sonra gizemli koşullar altında hayatını kaybetti. Resmi açıklamaya göre Ned ve özel sekreteri bir cinayet intihar vakasına karışmıştı. Ancak yıllar boyunca bu olayın çok daha karmaşık olabileceğine dair fısıltılar sürdü. Bu ölüm, ailenin iç dünyasında derin bir yara açtı ve sosyete sütunlarında dolaşan söylentileri daha da ateşledi. Bütün bu olaylar, Dini ailesinin hayırseverliğini durdurmasa da, isimlerinin toplumdaki algısına ağır bir darbe vurdu. Yine de bu tür sarsıntılar ne servetlerini ne de nüfuzlarını tamamen yok edebildi. 1980'lere gelindiğinde Dini serveti hala devasa boyutlardaydı. O dönemki kaynaklar Pan American Petroleum, Elk Hills ve Meksika'daki geniş petrol sahalarının satışından elde edilen toplam gelirin 1984'te 13 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktarıyor. Bu rakam, küresel enerji piyasasında bir aileyi kısa sürede büyük bir oyuncuya dönüştürebilecek güçteydi. Dönemin gazeteleri özellikle Elk Hills'in stratejik önemine dikkat çekiyor ve bu bölgenin uzun yıllar ABD enerji rezervleri için kritik bir alan olarak kaldığını vurguluyordu. Petrolün ötesinde Dini ailesi simge haline gelen mülklere ciddi yatırımlar yaptı. Greystone ve orijinal Doheny malikanesi portföylerinin en tanınan parçaları olsa da bunlar sadece buzdağının görünen kısmıydı. Örneğin geniş Doheny çiftliği, ailenin etkisini Los Angeles merkezinin çok daha ötesine taşıdı. Eski Beverly Hills kayıtları incelendiğinde, Dini adının bölgedeki birçok mülkle bağlantılı olduğu açıkça görülür. Bu mülkleri korurken aynı zamanda büyük bağışlar yapabilmeleri, varlıklı ailelerin isimlerini nesiller boyunca prestijli tutmak için kullandıkları klasik bir yöntemdi. Hayırseverliklerinin en kalıcı örneklerinden biri Dini Göz Enstitüsü'dür. Aile tarafından başlatılan bu girişim, görme kaybıyla mücadele etmeyi ve tıp araştırmalarını desteklemeyi amaçlıyordu. Eski gazete kupürleri, Estelle Doheny'nin özellikle körlüğü önlemeye yönelik çalışmalara büyük kişisel ilgi duyduğunu gösteriyor. Enstitü ilerleyen yıllarda büyük üniversiteler ve tıp merkezleriyle ortaklıklar kurarak göz sağlığı alanında saygın bir merkez haline geldi. Bu tür projeler, Dini soyadını yalnızca petrol zenginliğiyle değil, toplum yararına yapılan katkılarla da anılır kıldı. Tıpkı Mellon ve Rockefeller ailelerinin yıllar boyunca adı vakıflarla özdeşleştiği gibi. Carrie Doheny'nin olağanüstü kitap koleksiyonu da ailenin kültürel mirasının önemli bir parçasıydı. Gutenberg İncili ve erken dönem nadir el yazmalarından oluşan bu koleksiyonun değeri 1980'lerde 30 milyon doların üzerine çıkmıştı. O dönemin gazeteleri koleksiyonun bazı parçalarının zaman zaman müzelere ödünç verildiğini yazıyordu. Bu da Doheny ismini yalnızca sanayiciler arasında değil, sanat ve bilgi çevrelerinde de saygın bir yere taşıdı. Şimdi geliyoruz çaydanlık kubbe rüşvetinin nasıl örtbas edildiğine. Sizi 1920'lere götürelim. Ülke ekonomik patlamanın tam ortasında. Flapper modası, caz kulüpleri, kükreyen 20'ler ve yüzeyde parlayan bir refah. Fakat perde arkasında öyle bir siyasi entrika yaşanıyor ki dönemin gazeteleri bunu
Amerikan tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı olarak yazıyor. Bu olay elbette Teapot Dome'du ve hikayenin merkezindeki isimlerden biri yine Edward L. Doheny idi. Greystone gibi devasa malikanelerin ve hayırsever projelerin ardındaki bu petrol kralının adı bir anda 100.000 dolarlık gizli bir ödemeyle anılır oldu. Peki bu nasıl gelişti? Neden bu kadar büyüdü? Ve bugün hala eski senato tutanaklarında hangi ayrıntılar gizli olabilir? Kendinizi 1921'de bir gazete okuyucusu olarak düşünün. Başkan Harding'in yönetimi iş dünyasının yükselişini destekliyor. Otomobil sahipliği hızla artıyor. Dünya petrol yarışında Amerika geri kalmamak istiyor. Edward Doheny tam da bu noktada altın çağını yaşıyor. Kaliforniya ve Meksika'daki sahalar ona büyük bir güç kazandırmış durumda. Ancak serveti korumak için daha fazlası gerekiyordu. Federal hükümet donanma için ayrılan petrol rezervlerini özel kiralamalara açınca Doheny büyük bir fırsat gördü. İşte tam burada İçişleri Bakanı Albert Fall devreye girdi. Elindeki yetki, ülkenin en değerli petrol rezervleri olan Teapot Dome ve Elk Hills üzerinde neredeyse sınırsızdı. Resmi kayıtlara göre Doheny, Elk Hills'i güvence altına almak için Fall'a 100.000 dolarlık bir ödeme gönderdi. Para, Edward Ned Doheny ve yakın dostu Hugh Plunkett aracılığıyla teslim edildi. Ülke genelinde tek bir soru yankılandı. Bu gerçekten bir borç muydu yoksa açık bir rüşvet mi? Gazeteciler için bu miktar dostça bir jest olamayacak kadar büyüktü. Skandal büyüdükçe büyüdü. Ayrıca daha sonra kendi vergi kaçırma yöntemleri yüzünden tartışmaların odağına yerleşecek olan Hazine Bakanı Andrew Mellon'un etrafında dönen iddia edilen anlaşmalarla şaşırtıcı şekilde benzerlikler vardı. Bazı kaynaklar, Mellon'un karmaşık vergi manevralarını dini ailesinin ortaklarının kullandığı susturma parası yaklaşımına benzetiyordu. O yıllarda para çoğunlukla elden dolaşırdı ve geride hemen hiç kağıt izi bırakmazdı. Bu tür işlemlerin ne kadarının asla gün yüzüne çıkmadığını ancak tahmin edebiliriz. Yine de Ned Doheny ve Hugh Plunkett tarafından taşınan o 100.000 dolar sonsuza dek gömülü kalmaya mahkum değildi. 1920. yılların ortalarına gelindiğinde Senato araştırmacılarının inatçı takibi sayesinde söylentiler resmi bir soruşturmaya dönüştü. Özellikle Montana Senatörü Thomas J. Walsh'un adı dönemin gazete başlıklarında ve kongre kayıtlarında tekrar yer aldı. Halk perde arkasında bir şeylerin yolunda gitmediğine dair fısıltıları duymaya başlamıştı. Walsh, bu kiralamaların sıradan ihale süreçleriyle değil, kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmalarla verildiğinden şüpheleniyordu. Başlatılan soruşturma, ülkenin dört bir yanında manşetlere taşınan sansasyonel haberlerle Harding yönetiminde derin bir çatlak yarattı. Bulgular, özel çıkarların kamu güvenini zedeleyerek büyük kazançlar sağladığını açıkça ortaya koydu. Yine de Doheny ailesinin bu skandala karışması, Sinclair Oil'den Harry F. Sinclair ve başkalarını da kapsayan Teapot Dome olayının yalnızca bir bölümünü temsil ediyordu. Sinclair, Wyoming'deki sahalara yönelmişken, Doheny'nin odağı Kaliforniya'daki Elk Hills rezervleriydi. Fakat sorunun özü her iki taraf için de aynıydı. Bakan Fall, bu kazançlı kiralamaları onaylamak karşılığında para almış mıydı? Doheny cephesi en başından beri 100.000 doların rüşvet değil, kişisel bir kredi olduğunu savundu. Defalarca tekrarladılar ve herhangi bir kötü niyet taşımadığını iddia ettiler. Fall ise giderek ağırlaşan kanıtlara rağmen soğukkanlılığını korumaya çalıştı. O dönemki tarihsel açıklamalar ve senato kayıtlarında yer alan anlatımlar, soruşturmacıların şüpheli banka hareketlerini, aniden değişen kişisel finans kayıtlarını ve petrol kiralamalarını takip eden tuhaf arazi işlemlerini nasıl ortaya çıkardığını detaylandırıyordu. Daha geniş bir paralellik kurmak gerekirse, papalık lütuflarını elde etmek için Vatikan'da kapalı kapılar ardında etki satın alan Medya ailesini ya da Avrupa saraylarında siyasi güç kazanmak için rüşveti stratejik bir araç olarak kullanan Habsburgları hatırlayın. Bir bakıma Doheny-Fall ilişkisi, eski dünyanın bu uygulamalarının modern Amerikan yansıması gibiydi. Ödemeyi yapan oyunu kazanır fikrinin başka bir versiyonu.
O dönemde bazı gazeteler bile bu benzetmeleri açıkça yazıyor, halkın öfkesinin ulusal petrol rezervlerinin sessiz anlaşmalarla özel şirketlere verilmesinden kaynaklandığını vurguluyordu. Birçok başyazıda bu durumun özetlendiği ifade tekrarlandı. Bir ulusu sarsan rüşvetin özü işte budur. Skandal büyüdükçe soruşturmacılar daha fazla ödeme yapılıp yapılmadığını sorgulamaya başladı. Kiralamaların devamı için masaların altından başka paralar mı geçti, yoksa belirli kişilerin susması için yeni anlaşmalar mı yapıldı? 100 bin doların ötesinde kesin kanıt çıkmadı. Ancak resmi notlarda ek ödemelerin olası olduğu, yalnızca kanıtlanamadığı belirtiliyordu. Bazı senato oturumlarında sorulan soruların cevapsız bırakılması da şüpheleri artırdı. Görünmeyen başka para transferleri olmuş olabilir miydi? Dini'nin hukuk ekibi bu tür kanıtların ortaya çıkmasını engellemek için büyük bir titizlikle çalıştı. Zengin sanayicilerin gözden düşmesini önlemek için kullanılan yöntemlere hakimdiler ve bu yaklaşım Melo'nun servetini gizlediği iddia edilen tekniklerle şaşırtıcı şekilde benziyordu. Bu olası örtbas duygusu, Dini'nin 1930'da rüşvet suçlamalarından beraat etmesiyle daha da güçlendi. Ülke çapında pek çok kişi bu sonucu şaşkınlıkla karşıladı. Dönemin gazeteleri, Los Angeles Times, Washington Post ve bölgesel yayınlar servet ve nüfuzun adaletin önüne geçip geçmediğini tartışan sert başyazılar yayınladı. Aynı süreçte Bakan Fall rüşvet almaktan suçlu bulundu ve görev kötüye kullanımı nedeniyle hapse giren ilk eski kabine üyesi oldu. Bu çarpıcı uyumsuzluk kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fall suçlu. Dini beraat etmişti. Eleştirmenlerin sorduğu soru ise basitti. Birinin rüşveti kabul etmesi için birinin de vermiş olması gerekmez mi? Mahkemeler ise sonucunda Dini'nin ödediği paranın doğrudan karşılıklılık taşıdığını kesin olarak kanıtlayacak net bir bağ bulunmadığını belirtti. Böylece hukuk süreci kapanırken olayın mantıksal çelişkisi zihinlerde yer etmeye devam etti. Ned Doheny'nin cinayet intihar gizemi Beverly Hills'in görkemli dünyasını delen başka bir karanlık çizgiydi. Los Angeles'ta eski bir söz vardır. Her büyük malikanenin ardında hem ihtişam hem de fısıldanan sırlar gizlidir. Greystone Malikanesinin taş kapılarından içeri adım attığınızda mimarinin ihtişamıyla birlikte o trajik gecenin gölgesini de hissedersiniz. Petrol kralı Edward L. Doheny tarafından inşa ettirilen Denny Greystone, birçok kişinin görkemli salonları ve bakımlı bahçeleri arasında büyüleyici bir hayat yaşayacağını umduğu oğlu Edward, Ned Doheny Jr.'a bir hediyeydi. Ancak 16 Şubat 1929'da Ned, yakın arkadaşı ve uzun süredir çalışanı olan Hugh Plunkett ile birlikte dönemin gazetelerinin şok edici bir cinayet intihar olarak nitelendirdiği bir olayda ölü bulundu. Bugüne kadar araştırmacılar ve tarihçiler hala çelişkili polis kayıtlarını, olayın bildirilmesindeki şüpheli gecikmeleri ve resmi açıklamanın kabul ettiğinden daha derin bir gizmi işaret eden dolaşan söylentileri inceliyorlar. Resmi hikayeye bakarsanız trajik olsa da basit görünür. 35 yaşındaki Ned Doheny, Hugh Plunkett'la tartışmıştı. Silahlar ateşlendi ve iki adam da malikanenin ikinci katındaki misafir odasında ölü bulundu. Polise haber verilmeden önceki 3 saatlik gecikme, ailenin güçlü Katolik bağlarına rağmen Ned'in Katolik bir mezarlık yerine Forest Lawn'a gömülmesi yönündeki sıradışı karar ve soruşturmanın tamamına sinmiş sessizlik hali. Bunların hepsi hala tartışmalar doğuran tutarsızlıklardı. Greystone Malikanesi, Dini ailesinin hızlı yükselişinin bir simgesiydi. Ned'in babası Edward L. Doheny, Kaliforniya ve Meksika'daki kazançlı petrol sondajları sayesinde mütevazı bir maden arayıcısından Amerika'nın en zengin adamlarından birine dönüşmüştü. Bu dev başarı, Dinileri William Randolph Hearst gibi madencilik kârlarıyla medya imparatorluğu kuranlarla ya da eritme yoluyla yükselen Guggenheim'larla aynı yeni zengin kategorisine yerleştiriyordu. Aile öne çıktıkça büyük hayırseverlik hamleleriyle eski zengin çevrelerine kabul görmeye çalıştı. Doheny Enstitüsü'nün kurulması, USC'de kütüphane bağışları, İngiltere'de Cavendish ailesinin Chatsworth House'u gibi Avrupa aristokrat evleriyle yarışacak görkemli arazilerin inşası. 1928'de Ned için 3 milyon doların üzerinde bir bütçeyle tasarlanan Greystone tüm bunların zirvesiydi.
Zarafetin ve prestijin kalıcı mirası olması bekleniyordu. Fakat en güçlü aileler bile parayla skandaldan tamamen kaçamayacaklarını öğrenir. Edward Doheny, İçişleri Bakanı Albert B. Fall'a rüşvet olarak görülen 100 bin dolarlık kredi verdiğinin ortaya çıkmasıyla ülkenin o dönemki en büyük siyasi skandalı olan Teapot Dome'un merkezine düşmüştü. Soruşturmalar bu paranın Harding yönetimini sarsan daha geniş Teapot Dome ağının bir parçası olarak Elk Hills'te avantajlı petrol kiralamalarını güvenceye almak için kullanıldığını gösterdi. Dini sonunda beraat etti. Ancak yolsuzluk gölgesi ailenin adından kolay kolay kalkmadı. Bazıları Greystone'daki trajedinin Dini ailesi etrafındaki şüpheleri daha da derinleştirdiğini savundu. Ailenin Teapot Dome'dan uzaklaşıp kendini saygın hayırseverler olarak yeniden konumlandırmaya çalıştığı bir dönemde Ned ve Hugh'un korkunç ölümü komplo teorisyenleri için fazla uygun görünüyordu. Resmi rapora göre, ki burada resmi kelimesi oldukça geniş bir yorum gerektiriyor, 16 Şubat 1929'da telaşlı Hugh Plunkett, Greystone'daki bir misafir odasında Ned'le yüzleşti. Hikayeye göre bir anlık öfke veya zihinsel çöküntüyle önce Ned'i vurdu. Ardından silahı kendine çevirdi. Ancak malikanenin dışındaki birinin bu olaydan haberdar olması için en az 3 saat geçti. Bu gecikme neden? Bu soru araştırmacıları onlarca yıldır rahatsız ediyor. Bazıları ailenin bu 3 saati sahneyi düzenlemek, özel doktorlar çağırmak veya Doheny soyadına zarar verebilecek ayrıntıları ortadan kaldırmak için kullandığından şüphelendi. Diğerleri ise ev çalışanlarının yalnızca şokta olduklarını ya da yetkilileri çağırmamaları konusunda talimat aldıklarını savundu. Geriye dönüp bakınca bu olay tarihteki en ünlü örtbas teorilerinden bazılarıyla kıyaslanıyor. Orta Çağ İngiltere'sindeki Plantagenet krallarının şüpheli ölümleri nasıl kontrol altına alınmış hikayelerle halka sunulduysa, Dini olayında da basın ve polis neredeyse fazla temiz bir cinayet intihar hikayesi sundu. Ned'in ölümünün ardından Forest Lawn'a gömülmesi de bu şüpheleri arttırdı. Dindar bir Katolik aile için bu alışılmadık bir tercihti. O dönem Katolik doktrinine göre intihar, kutsanmış toprağa gömülmeyi engelleyebilirdi. Gazeteler bu ayrıntıya odaklandı. Yıllarca Katolik hayır kurumlarına fon sağlayan Doheny ailesinin oğlu neden Katolik bir mezar yerini es geçsin ki? Birçok kişiye göre Dini ailesi bir şey saklıyordu. Teapot Dome'dan sonraki zamanlama bu izlenimi daha da pekiştirdi. Bazıları aileyi kötü tanıtım korkusuyla sessiz bir çözüm üretmeye çalışmakla suçladı. Resmi ölüm raporlarındaki çelişkiler ise suyu iyice bulandırdı. Bazı anlatımlarda Ned'in mani veya zihinsel çöküntü nedeniyle saldırgan olduğu, bazılarında ise maddi ve duygusal baskılarla ezilmiş Hugh'un katil olduğu ileri sürülüyordu. Kurşun giriş yönleri, cesetlerin tam konumu gibi önemli ayrıntılar bile kaynaklara göre değişiklik gösteriyordu. Dark Side of Fortune, personel tarafından kaydedilen atış seslerinin zamanlamasının resmi anlatıyla tam örtüşmediğini vurgular. Tanık ifadeleri de değişmiş görünür. Cesetleri ilk kimin bulduğu, doktorun ne zaman çağrıldığı, doktorun tam olarak ne bulduğu. Bu küçük ama kritik ayrıntılar, daha büyük bir örtbasın var olduğuna inananlar için büyük sorular haline geldi. Bazıları bu trajediyi John Jacob Astor'ın Titanic'teki ölümü etrafında dolaşan mitlerle kıyaslıyor. Gerçekten ne olduğu bilinmediğinde sansasyonel hikayeler kendiliğinden büyür. Hele ki söz konusu aile toplumun zirvesindeyse. Paul Mellon gibi hayatının büyük bölümünde psikolojik mücadelelerini gizli tutan figürlerle kurulan paralellikler de bundan kaynaklanıyor. Mellon'un hikayesinde olduğu gibi Carey'nin yolu da tarihsel olarak öne çıkan kişilerin statülerini ve itibarlı imajlarını korumak, skandal ya da acıma gölgesinden kaçınmak için kişisel sorunlarını perde arkasında tutmak zorunda hissettiklerini gösteriyor. Bu yüzden Kâr'ın hikayesi bugün hala şu temel soru yüzünden yankı buluyor. Özellikle güçlü ve yapıcı görünmeniz gereken konumlarda kırılganlığınızı ne kadar açığa vurabilirsiniz? Tıpkı Habsburg hanedanından Kastilyalı Joanna'nın Deli Joanna diye anılmasına yol açan, ruhsal durumu gibi siyasi gerekçelerle kısmen perde arkasında tutulan örnekler ya da
DuPont ailesinin hanedanın bazı kollarındaki akraba evliliği iddialarını gölgede bırakmaya çalışması gibi vakalar, bu sessizliğin tarih boyunca ne kadar sık tekrarlandığını gösteriyor. Carey'nin Glokom'u saklaması da bir mirası koruma ve kişisel zorlukların yürüttüğü hayır işlerinin önüne geçmesini engelleme çabasının parçasıydı. Bu örnekler ilk bakışta farklı görünse de arkasındaki psikolojik dürtü benzer. Kamuoyunun durumun hassasiyetini anlamak yerine güvenilirliğini sorgulamasından korkmak. Dini isminin zaten belli çevrelerde çok iyi bilindiğini unutmayın. Ailenin serveti büyük ölçüde başarılı petrol girişimlerinden geliyordu. Los Angeles sosyetesinde ayakta tutmaları gereken bir imajları vardı. Carey, hayırsever faaliyetlere liderlik etmeye ve papalık kontesi olarak tanınmaya başladığında hem nezaket hem de sarsılmaz bir kararlılık sergilemesini bekleyen bir sahnede duruyordu. Detaylara indiğimizde Carey Estelle Doheny'nin 1944 civarında aldığı glokom teşhisinin hem şok edici hem de ürkütücü olması muhtemel görünüyor. Mayo Clinic ya da Amerikan Oftalmoloji Akademisi gibi kurumların da açıkladığı üzere, glokom genellikle göz içi basıncının yükselmesi sonucu optik sinir hasarıyla ilerleyen bir hastalık. Her yaştan insanı etkileyebilse de ileri yaştaki yetişkinlerde daha yaygın. Tedavi edilmezse veya tedavi seçeneklerinin sınırlı kaldığı dönemlerde fark edilirse, geri dönüşü olmayan körlüğe yol açabiliyor. Bugün glokom için ilaçlardan cerrahi girişimlere kadar pek çok tedavi seçeneği var. Ama 20. yüzyıl ortasında tıp bu kadar ilerlemiş değildi. Erken teşhis daha zordu. Yani Carey'nin durumunun tam olarak saptandığı anda hasarın geri döndürülemeyecek kadar ilerlemiş olması kuvvetle muhtemeldi. Tarihsel referanslar 1944 yılını onun için bir dönüm noktası olarak işaret ediyor. Ancak ironik olan şu ki, bu teşhis hayırsever liderliğinin sonu anlamına gelmedi. Aksine görme kaybını gizlemeyi ve sahnede kalmayı seçtiği anlardan biri oldu. Carey'nin zayıflayan görme yetisini nasıl gizlediğine dair doğrudan ve ayrıntılı kayıt yok. Bazı anlatımlar, günlük programını basılı metinleri bizzat okuma ihtiyacını en aza indirecek şekilde ayarladığını öne sürüyor. Diğerleri, kamusal etkinliklerde ona kibarca rehberlik eden güvenilir sırdaşlarına çok güvendiğini ima ediyor. Yanında yürüyen bir yardımcıyı düşünün. Koridorlarda yön bulmasına yardım eden, arabalara zarifçe binip inmesini sağlayan, gerektiğinde sessizce kimin elini sıkacağını fısıldayan birini. Bu ayrıntılar tek tek belgelenmiş değil, ancak tarihte önemli kişiliklerin benzer stratejiler kullandığını biliyoruz. Winston Churchill'in fotoğraflarda güçlü görünmek için duruşunu ve açılarını nasıl titizlikle yönettiğini düşünün. Franklin D. Roosevelt'in çocuk felci sonrası engelliliğinin boyutunu gizlemek için gösterdiği çabayı tekerlekli sandalyeyle halka neredeyse hiç çıkmamasını hatırlayın. Carey, Estelle Doheny de benzer biçimde kendi fiziksel sınırlarının hikayeyi ele geçirmesine izin vermek istemedi. Odak noktasının körlüğü değil, yürüttüğü hayır işlerinin ve bıraktığı mirasın olmasını tercih etti. Carey, körlüğünü açıkça kabul etmenin etkileşimlerinin tonunu değiştireceğini, hayırseverlik hedeflerini gölgede bırakabileceğini ve hizmet etmeyi umduğu daha büyük iyilik yerine insanların dikkatini kendi kişisel zorluklarına çekebileceğini fark etmiş olurdu. Yerel Kaliforniya arşivlerinde yer alan bazı ek anlatımlara göre hayırseverlik çevrelerinin itibarın son derece önemli olduğu, oldukça rekabetçi ortamlar olabildiğini de unutmamak gerekiyor. Yeni projelere fon sağlanması çoğu zaman liderin ne kadar yetkin, güçlü ve yerinde göründüğüyle doğrudan bağlantılıdır. Zayıf ya da aciz olarak algılanan bir hayırsever figür, aynı bağışçıları kendine çekmeye çalışan başkaları tarafından kolayca gölgede bırakılabilir. Carey, olağanüstü katkıları nedeniyle Katolik Kilisesi tarafından papalık kontesi unvanıyla onurlandırılmış bir kadındı. Bu ödül, laik kadınlara nadiren verilen son derece seçkin bir payeydi. Bir yandan ona büyük bir saygı kazandırıyor ve inanç temelli yardım çalışmalarına olan derin bağlılığını vurguluyordu. Öte yandan onu güçlü bir ahlaki ve sosyal liderlik sembolü olarak ön plana çıkarıyordu.
Engellilik bilgisinin çok da anlayışla karşılanmadığı bir dönemde bir papalık kontesinin körlükle mücadele ediyor olması, birçok kişinin gözünde bir zayıflık ya da en azından istenmeyen bir karmaşa gibi görülebilirdi. Bugün böyle bir durum empati ve hayranlık uyandırabilirken, Carey'nin aktif olduğu yıllarda, özellikle kadınların yer aldığı üst düzey rollerde, fiziksel rahatsızlıklar çoğu zaman zaaf işareti sayılıyordu. Genellikle karanlığın içinden gören kontes şeklinde özetlenen bu anlatı, hem durumunu hem de kararlılığını iyi yakalayan bir ifadedir. Edward Doheny, pek çok Amerikan tarih kitabında 1892'de Los Angeles'ta açtığı ilk başarılı petrol kuyusuyla anılır. Bu kuyu, adeta bir petrol hücumu başlatarak Güney Kaliforniya'yı kalıcı biçimde değiştirmiştir. Dönemin gazeteleri onun girişimci ruhunu överken kurduğu servetin büyüklüğü, gayrimenkul yatırımlarından hayır vakıflarına kadar uzanan geniş bir imparatorluk yaratmasını sağlamıştır. Hala Los Angeles çevresinde Dini Drive, Dini State Beach ya da Chester Place'deki Dini Malikanesi gibi yerlerde bu isme rastlarsınız. Ancak bu kamuya açık hayırsever imajın ve görünen mirasın arkasında Meksika'daki petrol oyunlarına dair karanlık bir sayfa olduğu iddia edilir. Yıl 1901'di. Meksika uzun yıllar iktidarda kalan Porfirio Diaz yönetimi altında modernleşme adına yabancı yatırımı teşvik ediyordu. Körfez kıyısındaki Tampico çevresindeki geniş arazilerde çıkarılmayı bekleyen zengin petrol yatakları olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Fırsat kaçırmayı sevmeyen Doheny gözünü bu bölgelere dikti. Ama Amerikalı bir iş adamının özellikle de kendi yasaları, yetkilileri ve yerel güç dengeleriyle karmaşık bir yapıya sahip bir ülkede en iyi sahaları kapması o kadar da kolay değildi. Tam da burada Dark Side of Fortune'ın öne sürdüğü üzere Tampico kiralamaları için yetkililere rüşvet verildiği iddiaları devreye giriyor. Bazı tarihsel arşivlerde paranın yerel ve ulusal makamlara sessizce aktarıldığına dair dolaylı referanslar göze çarpıyor. Amaç, rakipler devreye girmeden Dini şirketlerine, özellikle Pan American Petroleum and Transport Company'ye sondaj haklarını kazandırmaktı. O dönem için perde arkasında yapılan ödemelerin tamamen sıra dışı olduğunu söylemek zor. Demiryolu patronlarından diğer yabancı sanayicilere kadar birçok büyük isim benzer yazılı olmayan kurallarla hareket ediyordu. Edward Doheny'nin farkı bu manevraların daha sonra ne ölçüde gizlenmiş olması. Özellikle de 1920. yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'nde Teapot Dome skandalı patlak verdikten sonra. Teapot Dome, Wyoming ve Kaliforniya'daki kiralanmış federal petrol rezervlerini içeren dev bir siyasi skandaldı. Warren Harding yönetiminin üzerine bir gölge gibi çöken, rüşvet ağlarını açığa çıkaran ve üst düzey yolsuzlukları gözler önüne seren bu olay, ulusal çapta infial yaratmıştı. İçişleri Bakanı Albert B. Fall ile bağlantıları nedeniyle bu skandala bizzat bulaşan Doheny'nin Meksika'daki önceki anlaşmalarını gölgede bırakmak istemesi için çok sebebi vardı. Yetkililerin 1901'de Tampico toprakları için Meksikalı görevlilere para ödendiğini resmi olarak tespit etmesi, zaten patlamış olan skandalı iyice içinden çıkılmaz hale getirebilirdi. Peki bu rüşvetlerin gerçekten yaşandığını nereden biliyoruz? Arşivlere, özel mektuplara ve iş kayıtlarına dayanan saygın biyografik çalışmalar, Tampico'daki petrol kiralamalarının bu kadar hızlı ve sorunsuz elde edilmesinin yalnızca çok iyi pazarlık ile açıklanamayacağını ima eden ipuçları barındırıyor. Tanıklıklar, yazışmalar ve anekdotlar çarkların biraz fazla yağlanmış olabileceğini gösteriyor. Ancak bu ödemelerin boyutu ve kesin mekanizması tarihçiler arasında hala hararetle tartışılıyor. Kimi bunu zaten yozlaşmış bir sistem içinde alışılmış hediyeleşmeler olarak görürken, kimileri büyük meblağların aracılar üzerinden aktarıldığına inanıyor. Gerçek muhtemelen bu iki uç arasında bir yerde duruyor. Önemli olan nokta şu, Dini'nin şirketi Pan American en azından kısmen bu tartışmalı anlaşmalar sayesinde çok hızlı büyüyüp zenginleşti. Standard Oil'in patronu John D. Rockefeller dev tekeller kurarken daha açık bir profil sergilemişti. Ona karşı çıkan tröst kırıcılar yüksek sesle konuşabiliyordu. Buna karşın Dini'nin Meksika'daki hamleleri çok daha gölgede yürütülüyordu. Dini'nin Tampico'daki başarısının bazı çevrelerde Amerikan karşıtı duyguları beslediğini de belirtmek gerekir.
O dönemde Meksika'da özellikle yabancı yatırımcılara karşı büyüyen bir hoşnutsuzluk vardı. Yabancıların toprak ve kaynak sahipliği yerel işletmeleri geri plana itiyor ve servetin dışarıya akmasına neden oluyordu. Hem Meksika'da hem de Amerika'da çıkan gazeteler bu gerilimlere sık sık değiniyordu. Bazı makaleler Amerikalıların Meksika'nın doğal zenginliklerini sömürdüğü ve ulusal egemenliği zayıflattığı yönündeki kaygıları açıkça yazıyordu. Bu tabloda gizli rüşvetler Amerikalı kapitalistlerin yerel onuru ve çıkarları hiçe sayarak sahaya girdiği yönündeki algıyı daha da güçlendiriyordu. Özetle, Edward Doheny Meksika petrol operasyonlarının arkasında yalnızca keskin iş zekası değil, aynı zamanda yoğun pazarlık, sessiz ödemeler ve hassas siyasi dengelerle oynayan karanlık bir entrika katmanı olduğu fikri hiç de yabana atılır değil. Bu katman, Dini Hanedanı'nın yeni zenginden eski zengine uzanan hikayesine hem parlak bir başarı hem de tartışmalı bir gölge olarak eklenmiş durumda. Ayrıntıları daha derinlemesine incelemek için bu tabloyu tarihte paranın iktidarı veya toprakları güvence altına almak için sessizce el değiştirdiği diğer örneklerle karşılaştırmak faydalı olacaktır. En azından bazı tarihçilerin vurguladığı örneklerden biri, Emevi halifeliğinin 7. ve 8. yüzyıllarda imparatorluğun belirli bölgelerinde kontrolü sağlamak için kabile reislerine sistemli şekilde yaptığı rüşvet ödemeleridir. Bir diğeri ise Amerika'daki Jay Gould demiryolu skandalıdır. Politikacılar ve hakimlere lehlerine kararlar çıkması için büyük paralar ödendiği iddia edilmiştir. Bu örnekler aynı örüntüyü ortaya koyar. Hırslı bireyler ya da hanedanlar toprak veya stratejik bir avantaj istediklerinde çoğu zaman resmi prosedürleri aşmanın yollarını bulurlar. Servet ve gücün çoğu zaman en azından biraz yağlama olmadan el değiştirmediğini gösteren yeterli ipucu vardır. Tam bu noktada Daney'in gizliliğinin başka bir boyutu ortaya çıkar. Yasa dışı bir ödeme ortaya çıksaydı, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, aynı zamanda siyasi iklimin giderek istikrarsızlaştığı Meksika'da da sorun yaşayacaktı. 1910 ile 1920 arasındaki Meksika devrimi döneminde yabancı yatırımcılara karşı tepki giderek artmıştı. En ufak bir yolsuzluk, Daney'in sahalarının millileştirilmesi için bahane olabilirdi. Bazı modern yorumlarda Daney'in savaş ağlarını finanse ettiği gibi iddialar ortaya atılsa da bunların hiçbiri resmi arşivlerde doğrulanmış değildir. Bu nedenle tarihçiler söylentilerle gerçekler arasında dikkatli olmamız gerektiğini vurgular. Daha somut araştırmalar için en iyi ipucu Meksika'daki tapu kayıtlarıdır. 1900'lü yılların başlarından kalan işlem belgelerinde satış fiyatlarındaki oynaklıklar ve mülkiyetin ani değişimleri perde arkasındaki anlaşmaları işaret edebilir. Daney'in kişisel yazışmaları bu kiralamaların danışmanlık ücreti veya iyi niyet jesti adı altında nasıl alındığını gösterebilir. Ancak bu mektuplara ulaşmak zordur. Aile arşivlerinin çoğu dağılmış, bazıları bağışlanmış veya erişimi kısıtlanmış durumdadır. Araştırmacılar, Huntington Kütüphanesi ve çeşitli Batı tarihi koleksiyonlarında bu izleri sürmeye devam eder. Zaman zaman güçlü ipuçları bulunsa da tam para akışını gösteren eksiksiz bir kayıt hala yoktur. Bu nedenle rüşvetlerin varlığı yaygın olarak kabul edilse de boyutu ve mekanizması gri bir alanda kalmaya devam eder. Düşününce bu sessizlik kültürü Edward Daney'in genel alışkanlığıyla tutarlıdır. Carrie Daney'in körlüğünü yıllarca gizlemesinde olduğu gibi aile kamu algısını yönetme konusunda ustaydı. Carrie için durumunu açıklamak hayırsever liderliğini zedeleyebilirdi. Edward için ise Meksikalı yetkililere para verdiğini kabul etmek yasal ve siyasi sonuçlar doğurabilirdi. Daney ailesi farklı alanlarda da olsa etkilerini sürdüren yanılsamalar yaratmayı başarmıştı. Şimdi sahne Los Angeles'ta. 1920'lerin sonu. Mermer zeminli geniş bir malikanenin ortasında genç dul Lucy Daney'i görürsünüz. Ned Daney'in tartışmalı ölümünden sonra bir anda hem toplumun hem medyanın odağına yerleşti.
Bir yanda büyük bir mirasın yönetimi, diğer yanda bitmeyen dedikodular. O dönemin gazeteleri Lucy'nin zarafetinden övgüyle söz ederken perde arkasında söylentiler hızla yayılıyordu. Bazıları Lucy'nin başka biriyle ilişki yaşadığını, bu söylentilerin de onun mirastaki konumunu zayıflatabileceğini iddia ediyordu. O dönemde bir kadın hakkında çıkan ilişki dedikoduları sadece itibarını değil, miras üzerindeki yasal haklarını bile etkileyebilirdi. Bu yüzden aile genelde olduğu gibi sessizliği tercih etti. 1932 yılında Lucy, Lee Batson ile hızlı bir şekilde evlendiğinde söylentiler iyice alevlendi. Lee'nin aile çevresine yakın bir isim olması, ilişkilerinin Ned'in ölümünden önce başladığı iddialarını besliyordu. Gazeteler düğünü yumuşak bir tonda verse de kulislerde bambaşka hikayeler dolaştı. Lucy'yi savunanlar bunları asılsız buldu. Ancak şüpheciler vazgeçmedi. Bu yapı, birçok zengin ailenin skandallarında gördüğünüz klasik bir örüntüdür. Trajedi yaşanır, hızlı bir yeniden evlilik gelir ve belirsiz belgeler sayesinde gerçek asla tam açıklığa kavuşmaz. İşte bu nedenle Lucy Deyney'in aşk söylentileri, Deyney hanedanının gölgeli geçmişiyle birlikte hala konuşulmaya devam eder. Edward Doheny'nin Meksika petrol entrikasında olduğu gibi burada da gerçekle söylenti arasındaki çizgi keskin ama kaygan bir noktada duruyor. Lucy'nin Batson ile yeniden evlenmesi kesin bir gerçek. Resmi belgelerde var. Los Angeles Times tarafından da açıkça yazılmış durumda. Ancak ilişki söylentileri bambaşka bir dünyaya ait. Doğru mu, değil mi hala kimse bilmiyor. Olan bitenin hızına ve Lucy'nin sonraki adımlarına bakıldığında ise bu söylentilerin insanların hayal gücünü neden bu kadar kolay ele geçirdiğini anlamak çok zor değil. O dönemin magazin basınını düşün. Şimdikiler gibi agresif ama daha az sınırlı. Dedikoduyu sever, boşluğu doldurur, ortada belirsizlik varsa mutlaka bir hikaye uydururdu. 1930'ların Amerika'sında bu yayınların bir versiyonunun Lucy'nin hayatına yapışması hiç de şaşırtıcı değildi. Genç dulun gizli aşkı, Diney malikanesinde yasak ilişki gibi başlıklar atmalarını hayal etmek zor değil. Fakat güvenilir delil, işte orası hala karanlık. Elde sadece dağınık mektuplar, günlüklerde geçen kısa cümleler ve tanıdıklardan gelen yarım yamalak anlatımlar kalmış. Lucy'nin kendi belgeleri kamuya kapalı olduğu için tarihçiler parçaları bir araya getirip resmin tamamını görmeye çalışmak zorunda. Mikrofilmde saklanan eski sosyete köşelerini karıştırırsan, Lucy bu hafta yine dostlarıyla özel bir yemek verdi gibi imalı satırlar görürsün. Sonuç olarak elimizde kesinliği olmayan ama merakı diri tutan bir bulmaca kalır. Lucy'nin durumunu anlamak için ortamı hatırlamak gerekir. Deyney ismi Los Angeles'ta ağır bir isimdi. Edward Doheny hem Kaliforniya hem Meksika'daki petrol anlaşmalarından gelen zenginlik sayesinde yerel bir güç odağıydı. Kiliselere bağışlar yapıyor, hastaneleri finanse ediyor, eşi Carrie'nin desteklediği hayır projeleri kuruyordu. Carrie'nin papalık kontesi unvanı bile ailenin konumunu özetliyordu. Lucy bu dünyaya adım attığında Deyney imajı sadece büyük bir servet değil, korunması gereken bir marka gibiydi. Edward'ın Tampico'daki rüşvet iddiaları ve Teapot Dome skandalı zaten ailenin üzerine gölge düşürmüştü. Lucy hakkındaki söylentilerse bu gölgeyi farklı bir açıdan daha da karartabilirdi. Deyney hikayesi neredeyse baştan sona gizli dertlerin dokunduğu bir duvar halısı gibiydi. Carrie'nin gizlediği körlük, Edward'ın gizli ödeme ağları, şimdi de Lucy'nin iddia edilen gizli ilişkisi. Skandalların sessizce halının altına süpürüldüğü bir dönemdi. Hearst'ün gizli kızının olduğuna dair iddialar, Benjamin Guggenheim'ın Titanic'teki son saatlerini çevreleyen söylentiler. Hepsi aynı temayı paylaşıyordu. Görünüşü koru, hikayeyi kontrol et. Ne olursa olsun dışarıya güçlü görün. Lucy de tam ortasında kaldı. Ned öldükten sonra dev bir malikaneyi yönetmek, avukatlarla ve mirasçılarla uğraşmak, petrol varlıklarının geleceğini konuşmak zorundaydı. Bu yüzden sarsılmamalı, hata yapmamalı, söylentilere fırsat vermemeliydi. Onu tanıyanların soğukkanlı, zeki ve sosyal dengeyi iyi yöneten şeklindeki tanımları belki de bu yüzden ortaya çıkmıştı.
Lucy'nin Lee Batson'la 1932'de yeniden evlenmesi resmi anlatıda trajediden sonra yeni bir başlangıçtı. Los Angeles Times bunu kısa ama nazik bir dille haber yaptı. Sosyete yazarlarının da üzerine fazla gitmemesi, Danny soyadının hala korkutucu bir ağırlığa sahip olduğunun işaretiydi. Yine de fısıltılar bitmedi. Pasadena'daki varlıklı ailelerin toplantılarında Beverly Hills'in yeni yerleşim bölgelerinde kulaktan kulağa dolaşan bir cümle hep vardı. Lee, Ned ölmeden önce de ortalıktaydı. Bazı günlüklerde, mektuplarda buna dair hafif imalar görülebilir. Ama ardından hep aynı cümle gelir. Gerçekte ne olduğunu kim bilebilir ki? İşte Lucy hakkındaki söylentiler bu noktada kilitleniyor. Ne doğrulanıyor ne de tamamen çürütülüyor. Gerçek hala o büyük taş malikanenin gölgelerinde bir yerlerde saklı duruyor.